Emek Hobi kanalından herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Menekşe bebeğin bluzunu öreceğiz arkadaşlar. Bluzunu bitirdikten sonra video uzun olmasa tokasını öreceğiz. Şimdi bluzundan başlayalım. Beyaz bir iple başlıyoruz. Öncelikle 30 tane zincir çekiyoruz. 30 zincir çekelim. Sonra görüşelim. 30 zincir çektim. İkinci zincirden itibaren 29 sık iğne örelim. Sıra sonuna kadar. 29 sık iğne ördüm. Bir zincir dönüyorum ve şu alttaki ipi alttan yürüteceğim. 2 sık iğne bir artırma yapacağım. Bir tane ördüm. 2, bir tane artırıyorum. 2 sık iğne bir artırma, yine sıra sonuna kadar 9 kez 2 sık iğne bir artırma şeklinde örüyoruz ve burada 2 sık iğne ile bitiyor. 9 kez arttırmış oluyoruz. Sıra sonuna kadar örelim. Sonra görüşelim. 2 sık iğne ile bitirdim. Toplam 38 sık iğnemiz oldu. Şimdi bir zincir çektim. Dönüyorum. 38 sık iğne örüyorum. Sıra sonuna kadar. Sıra sonuna kadar örelim. Sonra görüşelim. 38 sık iğne ördüm. Şimdi bir zincirle dönüyorum. 2 sık iğne bir artırma. 2 sık iğne bir artırma. Sıra sonuna kadar 12 kez artıracağım. 2 sık iğne bir artırma ve 2 sık iğne ile bitireceğim. Buraya kadar aynı şekilde örelim. 2 sık iğne bir artırma 12 kez, sonra görüşelim. Sıra sonuna kadar 2 sık iğne bir artırma yaptım. 12 kez arttırdım ve 2 sık iğne ile bitirdim. Şimdi bir zincirle dönüyorum. Toplam 50 sık iğnem oldu. 50 sık iğne örelim. Toplam 50 sık iğne ördüm. Şimdi bir zincirle dönüyoruz. 7 sık iğne öreceğim. Yedi sık iğne ördükten sonra 7 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buradan 12 sık iğne sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.'ye batıyorum. Yani 11 tane atlamış oluyorum. Bu attığımı da sayıyorum. Yani battığımı, pardon, battığımı da sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tane sık iğne örüyorum. Yine tekrar 7 zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7,
Yine 12 tane 11 tane atlayıp 12.'ye batıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 şöyle 12.'ye batıyorum. Tekrar saymak istiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Evet. Kaydırmamak için saydım tekrar. Bu battığımı da sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Bir zincir. Burası da 7 idi. Burası da 7. Bir zincir çektim. Şimdi örmeye devam ediyorum. 7 tane sık iğne örüyorum. 7. Şu zinciri şöyle kendime doğru çeviriyorum. Daha rahat batmak için. Şöyle çevirdiğim zaman 7 tane zincir yapmıştık. 7 zincirin üzerine 7 tane sık iğne örüyorum. İkincisi 3 4 5 6 7. Şimdi burada 14 tane sık iğnemiz vardı. 14 sık iğne örüyoruz. 1 tane ördüm. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Yine zinciri böyle çeviriyorum kendime doğru. 14 tane, pardon, 7 tane zincir çekmiştik. Bu 7 zincirin üzerine 7 tane sık iğne örüyorum. Birincisi 2 3 4 5 6 7. Sonra 7 tane sık iğne örüyorum. Zincirin üstü 7. Burası da 7. Bir zincir. Şimdi bir tane bir sıra ördüm. Bu toplam 42 sık iğnemiz oldu. Bir sıra ördüm. 7 sıra daha örelim. Toplam 8 olacak. 7 sıra daha örelim. Sonra görüşelim. Bu zincirin üstünden sayıyoruz. Zincirin üstüne sık iğne yapmıştık. Toplam 8 sıra oldu. 42 sık iğne. Şimdi bakın son sırasında, son ilmeğinde önce 41 yaptım. 41. Şimdi
Burayı artıracağım. Yukarı çıkacağım. Bir tane ördüm. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Bir zincir. Burada ilik açacağız. 6 tane zincir çekelim. 2 3 4 5 6. Dibine batıyorum ve battığım sık iğneyi de sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Şimdi buradan itibaren şu şekilde burada da ilik açıyorum arkadaşlar. Pardon. Her iki tarafta ilik açacağız. Yine 6 tane zincir çekiyorum. Yine dibine batıyorum. Sonra yanındaki sık iğneden sayıyorum. ...42 tane sık iğne öreceğim. Sıra sonuna kadar. Buraya kadar 42 sık iğneyi tamamlayalım. Bakın 41 sık iğne ördüm. Yine buradan ilik açtıktan sonra 42.'ye çift batıyorum. Tıpkı buradaki buradaki gibi yapıyoruz. Yukarı çıkarken aynı şekilde örmüştük. Şimdi burada da artırma yapıyorum. 41 42, yani 42.'ye arttırma yapıyorum. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13. Bir zincir, bu şekilde olacak. İlik kısmı sağda kalacak. Burayı da ipimizi koparalım. Düğme dikmek için birazcık uzun koparabiliriz. Bu ipi değerlendireceğiz. Şimdi kolunu yapalım.
Sonra da yakasını göstereceğim. Şimdi şöyle arkayı bakın katladığımız zaman düz olan kısım burası, ilik olan. Şimdi biz bu içeriden kol öreceğiz. Yani düz öreceğiz. İçeri yerli dışarı çıkartacağız. Dışarı çıkarttığımız yer ters kısmı olacak ama ters olan kısım düz olacak. Şu aradaki kesişen yere batmıyoruz. Bakın onun üstündeki yere batacağım ve buradaki ilmekleri öreceğim. Bakın bir, şu aradaki 2, 3, 4, 5, 6, 7. Burayı örerken, bakın şurayı örerken şurayı da kaçırmayalım. Yukarıdan batıyorum. Bu aradaki kesişen yerden batmıyorum. Burası bir üst sıraya çıkacağımız yer. Şu ipi aşağıya alıyorum. Ve alttan yürüdükten sonra koparacağım. Şimdi buradan ördüm. Bakın bu aradaki yere batmıyoruz. Hemen şuraya batıyoruz. Bir tane ördüm. İkincisini arttırıyorum. Bakın buradakini unutmayalım. Bakın buradaki sık iğnemizi bir tane ördüm. Şimdi bir tane ördüm. Yer belirlediğimiz yer. Sonra arttırdım. Bir tane ördüm. Bir tane arttırıyorum. Bir tane örüyorum. Bir tane arttırıyorum. Aslında sıra sonuna kadar hep bu işlemi yapacağız. Sadece ben bu başlangıcı göstermek için sizle birlikte örüyorum. Bir tane örüyorum. Bir tane arttırıyorum. Şimdi altta kaç tane arttırdığımı söyleyeceğim. Bakın yukarıdan bir zincirle burayı sabitlemiştik. Bir üst sıraya çıkacağımız yer. Sonra alta geldik. Kesişen yere batmadık. Arttırma yaptık. Birincisi. Sonra ikinci arttırmam 3 ve 4. 4 tane. Bir sık iğne, bir arttırma, bir sık iğne, bir arttırma. Arttırmalar bakın bu köşede kaldı. Bir üst sıraya çıkacağımız yer yukarıda. Şimdi buradan yine aynı şekilde bakın bu şuradaki araya batmıyoruz. Yine şurada yaptığımız gibi yukarıya batıyoruz. Bir tane sık iğne. Çünkü altta bir artırma yapmıştık. Devam ediyoruz. Bir sık iğne, bir arttırma, 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 bir sık iğne, bir arttırma,
bir sık iğne, bir arttırma. Bakın arttırma ile bitirdik bu sırayı ve bir üst sıraya çıktığımız yer burasıydı. İlmeği kaydırıp bir zincirle üst sıraya çıkıyorum. Dibine batıyorum. Dibine battım. Toplam 30 sık iğnem oldu. 30 sık iğne 9 sıra örelim. Sonra görüşelim. 9 sıra 30 sık iğne ördüm. Şimdi bir zincirle üst sıraya çıkıyorum. Bir tane sık iğne ördüm ve eksiltme yapacağım sıra sonuna kadar. ...15 kez eksilteceğim arkadaşlar. Sıra sonuna kadar eksiltelim. Sıra sonunda görüşelim. Bakın son ilmek tek kaldı. Burayı da bu şekilde bir sıraya çıktığımız yerle birleştiriyorum. Bu şekilde eksiltiyorum. 30 kez eksiltmiş oldum. Bir zincir, ipimi koparıyorum. Şimdi bakın bunu artık bakın bu düz olan kısmı artık tersimiz olacak. Ters olan düz olacak. Bunu buradan geçirmeye çalışıyoruz ve bu şekilde böyle sert bir cisimde iterek dışarı çıkarttım. Bunu aslında ters olarak da ters örgü şeklinde de örebiliriz. Fakat çoğu arkadaşlarımıza zor geldiği için bu şekilde örmeyi tercih ettim. Yani o zaman örünce içeri itmenize gerek kalmayacaktı. Şimdi bunu da bu kolda aynı şekilde aynı sayılarda örüyoruz. Bakın şu aradaki yere batmıyoruz. Burası değil. Burası değil. Bir üstteki sıraya batıyoruz. Burası. Buradan ip takıyoruz. Bir tane sık iğne. Bir tane arttırma yapacağız. Yine aynı şekilde örüyoruz. Bir sık iğne, bir arttırma. 10 kez arttırmış olacağız. Diğer kol gibi örelim. Yalnız bunu tersinden örmeyi unutmayın arkadaşlar. Bakın bunun tersi dışarı çıktı. Ters burası. Sonra dışına çıkartacağız. Tersten başlamayı unutmayalım. Şimdi lastik kısmını tekrar göstereceğim arkadaşlar. Bu kolda lastik kısmını örerken görüntü kameranın altında kaldığı için burada tekrar göstermek istiyorum. Aynı şekilde örüyoruz. Buradan bakın. Buradaki bitiş yerinden ip takıyorum. Bir tane zincir. HDC öreceğim. Yarım trabzan.
15 tane yarım trabzan örüyorum. HDC yani ipi böyle dolayıp bir defada çekiyoruz. Sıra sonuna kadar 15 tane HDC örelim. Sıra sonuna geldim. Bakın 15. ile ördükten sonra karşısıyla birleştireceğim. Bir zincir. Şimdi bakın buradaki ilmeği önden alacağım. Yani alttan öne doğru. Yine tekrar yarım trabzan örerek devam edeceğim. Bu şekilde. İlmekleri sıra sonuna kadar bu şekilde alarak örüyoruz. 3 sıra öreceğim. Bu ikinci sıram. Sıra sonuna kadar örelim. Son ilmeğe geldim. Bakın sonuncusunda yine aynı ve karşısıyla birleştiriyorum. Bir zincir. Yine aynı şekilde bakın dibinden itibaren üst sıra yeterli oluyor. Sıra sonuna kadar bu şekilde örüp ipi koparıyoruz. Sıra sonuna geldim. Karşıyla örüp ipimizi koparıyoruz. Kollar tamam. Şimdi yakayı öreceğiz. Buradan renkli ip takıyorum. Aynı yeri sabitliyorum. Tekrar batıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde örelim. Toplam 29 sık iğnemiz olacak. Sıra sonuna kadar 29 sık iğne örelim. Sıra sonuna geldim. Bakın 29.'yu ördüm. Bir zincir. Şimdi 5 sık iğne bir arttırma şeklinde örüyorum. Bir tane ördüm. 2 3 4 5 bir tane arttırma, 5 sık iğne bir arttırma. 1 2 3 4 5
Bir tane arttırma. Bu ikinci arttırmam oldu. 1 2 3 4 5. Bu üçüncü arttırmam. 4 kez olacak. 1 2 3 4 5. 5 sık iğne bir arttırma. 4 kez arttırmış oluyorum. Bakın ve 5 tane sık iğne ile sırayı bitiriyorum. 1 2 3 4 5. 5 sık iğne bir arttırma. 4 kez arttırdım ve 5 sık iğne ile bitirdim. Sıra sonuna geldim. Bir zincir arttırmalardan sonra 33 sık iğnem oldu. Bir sıra 33 sık iğne örelim. Bir sıra 33 sık iğne ördüm. Bir zincirle dönüyorum. 4 sık iğne bir arttırma. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 4 sık iğne bir arttırma. Sıra sonuna kadar örüyoruz. Burada 3 sık iğnemiz kalacak. Toplam 39 sık iğnemiz olacak. 6 kez arttırmış olacağız. Toplam 39 sık iğnem oldu arttırmalardan sonra. Bir sıra 39 sık iğne örelim. Sonra görüşelim. Bir sıra 39 sık iğne ördüm. Bir zincir ve ipimi koparıyorum. Yakanın örülüşü de bittikten sonra şimdi yapraklarını öreceğiz arkadaşlar. Bakın şöyle gösteriyorum. Şu kısım ilk açtığımız kısım üste geliyor. Şu şekilde. Şimdi yaprağını böyle mint yeşiliyle başlıyoruz. Ama buradan 3,5 ya da 4 santim kadar ip önce koparalım. İpin 2 katını çıkarttım. Geriye 3 kat kaldı. Bu 3 katla ve 0,95 milim tığla çalışacağız. Şimdi modeli kuruyoruz 3 kat ipimizle. Bakın yaka bu şekilde ve en son sıramız bakın ters olarak bitiyor. Oraya dikkat ediyoruz ve arka lobdan blok kısmından çalışacağız. Buraya ip takıyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. Burayı sabitliyorum. Bir tane sık iğne ile sabitledim. Birincisi bir sık iğnem, 2 3 4 5 6. Başlangıçta böyle 6 tane sık iğne örüyorum. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. 2 3. Dibinden itibaren sayıyorum. Baştaki sık iğneden itibaren 1 2 3. Bunu bu şekilde alıyorum. 1 2 tane zincir. 2 zincir çektim. İkinciden itibaren bakın böyle ilmek çıkarttım. Tığımda 2 tane var ve boşluğa batıyorum. 3 tane oldu.
Baştakini bu şekilde alıyorum. Bir tane aldım. Bu ikinci ve 3. 3 defa da çektim. Bir tane zincir. Baştakini bakın böyle alıyorum. 1 2 3 tane var bakın. Şimdi boşlukla birlikte 4 tane. Başlangıcı böyle yapıyoruz. Bir tane çektim. 2 3 4. Bir zincir. Bir tane ilmek çıkarttım. 2 3. Tığımda 4 tane var. Ortaya batıyorum. Her deliğe batışımda bir ilmek artırmış oluyorum. 5 tane oldu. 1 2 3 4 5. Bu kadar yeterli. Şimdi bir zincir çektim. Bu baştaki ortaya batıyorum. Tekrar göstereyim. Buradaki boşluğa, en baştaki boşluğa batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Biraz sıkıca bakın. Şimdi bakın şuradaki katlara ilmeği kaydırarak aşağı iniyorum. Bir tane kaydırdım. 2 3 4. Şimdi boşluğa batıyorum. 5. Modelimiz bu. Şimdi arka lobdan 5 tane sık iğne örüyorum. 1 2 5. 5 sık iğne ördükten sonra tekrar yine bundan sonra aralar hep 5'er zincir olarak örüyoruz. Başlangıçta sadece 6 tane örmüştük. Şimdi bir tane zincir çektim. 2 3. Başlangıçta sayıyorum. 1 2 3. 2 tane zincir. İkinci zincirden itibaren modeli kuruyorum. Üç defa da çektim. Bu ikinci yaprağı yaptıktan sonra geri kalanlarını rahat bir şekilde örebileceksiniz arkadaşlar. Bunu da birlikte yapalım. Bir zincir, boşlukla birlikte bakın 4, boşlukla birlikte 5, 2, 3, 4, 5. 5 tane olunca modelimiz bitmiş oluyor. Bir zincir, boşluğa batıyorum. Geri kalanını ilmek kaydırarak aşağıya iniyorum. Şimdi arka lobdan yine 5 tane sık iğne,
Tekrar 3 tane zincir. Modelimiz böyle. Bu şekilde. Sıra sonuna kadar bu şekilde örelim. Polis yapımı da bu kadar. Sonraki videomda arkadaşlar tokasını yapacağız. Tokayı. Tokayı aynı zamanda bu şekilde de değerlendirebiliriz. Çok şık oluyor. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.